YouTube kanalımıza hoş geldiniz diyerek, önceki yayınlamış olduğumuz videomuzun devamı niteliğindeki 3. ve son bölümünü adeta bir hikaye tadında anlatmaya başlıyoruz. İyi seyirler. Sahada gömü ararken gördüğümüz yılan işaretlerinin sırrı, anlamları ve çözümleri. Amasyalı eski usta Korkut dedenin bulduğu yılan işareti. Ben şu anda 77 yaşındayım artık. Ömrümün yarım asrını hazine aramakla geçirdim desem yeridir. Size anlatacağım hayat hikayem, bu işin en gizemli konularından biri olan yılan işaretleri hakkında olacak. Ben Korkut Dede, size yılların bana zorla ve acı bir şekilde öğrettiği bilgileri ve öğrendiğim gerçekleri aktaracağım. Işığın yansıması kayalarda bir bölgeye yansıdı ve o ışığın yansıdığı yeri hemen tespit ettik ki sonra yerini kaybetmeyelim. Ve sonra orada araştırmamızı yoğunlaştırınca gizli bir geçidin kapısını bulduk. Ama bu sıradan bir geçit değildi. Duvarlarında daha önce hiç görmediğimiz türde işaretler ve yılan işaretleri vardı. Bu işaretler adeta canlıymış gibi, yıldız ışığında fosforluymuşçasına parlıyordu. Profesör Yılmaz heyecanla bağırdı. İnanılmaz! Bu işaretler fosforlu bir maddeyle yapılmış. Sadece belirli bir ışık altında görünüyorlar. Ve bakın, bu işaretler bir tür harita oluşturuyor. Diğer 6 manastırın gerçek konumlarını gösteriyor olmalı. Acaba gerçekten de öyle mi? Geçidin sonunda küçük bir oda vardı. Odanın ortasında, üzerinde 7 köşeli bir yıldız işareti olan başka bir sandık duruyordu. Sandığı açtığımızda içinden çok eski bir parşömen ve 7 farklı renkte kristal çıktı. Arif kristalleri inceledi. Dedem bu kristallerden bahsetmişti. Bir yerlerden okumuştu. Her biri bir hazineyi temsil ediyor. 7 kristal bir araya geldiğinde büyük sırrın anahtarı ortaya çıkacak. Timur parşömeni açtı. Ve bu parşömen, diğer hazinelerin tam olarak ne zaman ortaya çıkacağını gösteriyor. Her biri farklı bir yıldız dizilimini bekliyor. O gece 7 muhafızın sırrının sadece başlangıcını çözmüştük. Önümüzde çok daha büyük bir macera vardı. 6 farklı astronomik olayı bekleyecek, 6 farklı manastırı ziyaret edecek ve her birinde saklı olan hazineyi bulacaktık. Zeynep Hanım son notlarını yazarken, "Bu keşif," dedi, "tüm bildiklerimizi değiştiriyor. Yılan işaretleri sadece hazine haritaları değil, gökyüzünün ve yeryüzünün en büyük sırlarının şifreleriymiş." 1981 yılının Temmuz ayında Kapadokya Bölge Müzesi'nde toplantı halindeydik. Müze müdürü Ahmet Bey, bulduğumuz kristal ve parşömenleri inceliyordu. "Bu kristaller," dedi, "12. yüzyıl Bizans dönemine ait olmalı. Yapılan spektroskopi analizleri, kristallerin Ürgüp bölgesindeki eski taş ocaklarından çıkarıldığını gösteriyor." Zeynep Hanım masaya haritaları yaydı. Parşömendeki koordinatları modern haritaya aktardım. İşaret edilen yerler, eski Bizans ticaret yolu üzerindeki manastır kalıntılarıyla örtüşüyor. Bu da tesadüf olamaz. Arkeolog Profesör Yılmaz, elindeki raporları gösterdi. Karbon tarihlendirmesi, parşömenin Bizans İmparatorluğu'nun değerli eserlerini Anadolu'nun çeşitli yerlerine sakladığı döneme denk geliyor, dedi. "Bakın," dedi Timur, eski bir kitabı göstererek. "Bizans kaynaklarında 7 muhafız gerçekten de bahsediliyor. Bunlar İmparator 1. Andronikos döneminde görevlendirilmiş 7 keşişmiş. Görevleri manastırlardaki değerli dini eserleri korumak ve kataloglamak." Müze müdürü Ahmet Bey, "Bu mantıklı," diye onayladı. O dönemde Bizans, doğudan gelen tehditler nedeniyle değerli eserlerini güvenli yerlere taşıyordu. Yılan işaretleri de muhtemelen bu eserlerin yerlerini gösteren bir kodlama sistemi. Arif, dedesinin kütüphanesinden bulduğu eski bir Osmanlı belgesini gösterdi. 1850'lerde bölgede araştırma yapan Osmanlı tarihçisi Ahmet Tevfik Efendi de
bu 7 manastırdan bahsediyor. Hatta bazı yılan işaretlerinin çizimlerini yapmış. Zeynep Hanım dikkatle not alıyordu. Yani elimizde somut veriler var. Karbon testleri, spektroskopi analizleri, tarihi belgeler ve koordinatlar. Bunların hepsi birbiriyle örtüşüyor. Ve en önemlisi diye ekledi Profesör Yılmaz, astronomi hesapları. Bizanslıların çok gelişmiş bir astronomi bilgisi vardı. Yıldız konumlarını kullanarak takvim oluşturur, dini günleri belirlerlerdi. Bulduğumuz astronomik hesaplamalar da tam olarak o dönemin bilgisiyle uyumlu. Müze müdürü Ahmet Bey son kararını verdi. Bu bulgular ışığında Kültür Bakanlığı'na resmi bir kazı izni başvurusunda bulunabiliriz. Ancak her şey prosedürlere uygun yapılmalı. Her buluntu kayıt altına alınmalı ve müzeye teslim edilmeli. O gün ekip olarak bilimsel ve yasal çerçevede ilerleme kararı aldık. Artık elimizde tarihi belgeler, laboratuvar analizleri ve resmi izinler vardı. Bir sonraki kazı için Kapadokya'nın güneyindeki eski bir Bizans manastırını hedef seçtik. Tüm çalışmalarımız arkeoloji biliminin metodolojisine uygun şekilde ilerleyecekti. Ağustos ayının başında Nevşehir'in güneyindeki manastır kazısına başladık. Kültür Bakanlığı'ndan gelen 2 arkeolog ve bir sanat tarihçisi de ekibimize katılmıştı. Kazı alanı bilimsel yöntemlere uygun şekilde karelere bölündü ve her buluntu için detaylı kayıt sistemi oluşturuldu. Bu duvar tekniği tipik 12. yüzyıl Bizans mimarisi diye açıkladı sanat tarihçisi Doktor Ayşe Hanım. Kullanılan taşlar ve harç, dönemin özelliklerini gösteriyor. Yılan işaretlerinin bulunduğu bölüm, manastırın hazine dairesi olmalı. Kazının 3. gününde manastırın doğu duvarında ilk önemli bulguya ulaştık. Duvar üzerindeki yılan işareti, daha önceki parşömende tarif edilene tam olarak uyuyordu. Doktor Mehmet Bey işareti fotoğrafladı ve ölçümlerini aldı. Bu tür semboller, Bizans döneminde yaygın olarak kullanılan kriptografik işaretlerden. Benzerlerini İstanbul'daki eski manastırlarda da görmüştük. Zeynep Hanım elindeki Bizans el yazmalarını inceledi. 1185 tarihli bir belgede bu manastırın önemli dini metinlerin saklandığı bir merkez olduğu yazıyor. Muhtemelen yılan işaretleri bu değerli eserlerin katalog sistemi olarak kullanılmış. Kazının 2. haftasında GPR, yeraltı radarı taraması yaptık. Sonuçlar, duvarın arkasında küçük bir oda olduğunu gösteriyordu. Restoratör Ali Bey önderliğinde duvar dikkatlice açıldı. İçeride, tam beklediğimiz gibi, üzerinde astronomik semboller olan bir sandık bulduk. Bu sandık, dedi Ali Bey, 12. yüzyıl Bizans işçiliğini gösteriyor. Kullanılan metal işleme teknikleri ve süslemeler dönemle uyumlu. İçinde muhtemelen el yazmaları veya dini eserler var. Sandığı büyük bir dikkatle açtığımızda içinden beklendiği gibi ikinci bir kristal ve çeşitli el yazmaları çıktı. Tüm buluntular hemen kayıt altına alındı ve müzeye teslim edilmek üzere paketlendi. Profesör Yılmaz el yazmalarını inceledi. Bu metinler dönemin astronomi bilgilerini içeriyor. Bizanslılar yıldız hareketlerini kullanarak takvimlerini oluşturur ve dini günleri belirlerlerdi. Bu el yazmaları o bilgilerin bir kısmını korumak için saklanmış olmalı. Müze görevlisi Kemal Bey, buluntuların detaylı envanterini çıkardı. Her şey kayıt altında. Bu keşif, Anadolu'daki Bizans dönemi, kültür varlıklarının korunması ve belgelenmesi açısından çok değerli. Özellikle astronomi ve matematik bilgileri içeren el yazmaları dönemin bilim tarihine ışık tutacak. Kazı tamamlandığında tüm bulgular Nevşehir Müzesi'ne teslim edildi. Kristal ve el yazmaları özel koruma altına alındı. Artık elimizde 2 kristal ve çok sayıda tarihi belge vardı. Bunlar, Bizans döneminin kültürel mirasının önemli bir parçasıydı ve bilimsel yöntemlerle incelenmeyi bekliyordu. Eylül 1981'de
Nevşehir Müzesi'nin restorasyon laboratuvarında yoğun bir çalışma içindeydik. Doktor Ayşe Hanım ve ekibi el yazmalarını büyük bir dikkatle inceliyordu. Özel nem ve ısı kontrollü ortamda her sayfa özenle temizleniyor ve belgeleniyordu. "Bu el yazmaları çok değerli," dedi Doktor Ayşe, mikroskop başından kalkarken. 12. yüzyıl Bizans dönemi mürekkep formülünü kullanmışlar. Sayfalardaki astronomik çizimler olağanüstü bir hassasiyetle yapılmış. Zeynep Hanım, İstanbul Üniversitesi'nden gelen Bizans tarihi uzmanı Profesör Doktor Mehmet Aydın ile birlikte metinleri çözümlüyordu. "Bu bölüm," dedi Mehmet Hoca, 1185 yılında yazılmış bir manastır envanteri. Her sayfada farklı manastırlarda saklanan eserlerin detaylı listeleri var. Timur, masadaki haritayı işaret etti. 3. manastırın konumu ilginç. Bugünkü Göreme Vadisi'nin kuzeyinde, kayalık bir bölgede. 1965'te yapılan arkeolojik yüzey araştırmasında bu manastırdan bahsediliyor ama detaylı bir kazı yapılmamış. Müze müdürü Ahmet Bey, elindeki resmi yazıyı gösterdi. Kültür Bakanlığı'ndan yeni kazı izni geldi. Ancak bu sefer yanımıza bir jeolog ekibi de katılacak. Bölgede kaya oyma yapıların stabilitesi kontrol edilmeli. El yazmalarından önemli bir bilgi. Bakın, burada çok ilginç bir detay var. Bizans İmparatorluğu değerli el yazmalarını ve dini eserleri Anadolu'nun içlerine taşımış. Bu, Haçlı seferleri tehdidine karşı alınan bir önlemmiş. Laboratuvardaki kristal analizleri de ilginç sonuçlar verdi. Jeolog Doktor Kemal Yılmaz raporu okudu. Kristaller yerel volkanik kayaçlardan elde edilmiş. Yüzeydeki işaretler ise o dönemde kullanılan metal aletlerle yapılmış. Tarihlendirme tam olarak 12. yüzyılı gösteriyor. Arif, dedesinin kütüphanesinden bulduğu eski bir Osmanlı belgesini tercüme ettirmiş. 1850'lerde bölgeyi gezen Osmanlı tarihçisi, bu manastırdan kitapların saklandığı yer olarak bahsediyor. Hatta bazı yılan işaretlerinin çizimlerini de yapmış. Tüm bu bilimsel veriler ışığında 3. manastır için hazırlıklara başladık. Jeolog ekibi bölgenin detaylı topografik haritalarını çıkardı. Arkeologlar yüzey araştırması için gerekli ekipmanları hazırladı. Her şey bilimsel metodoloji ve yasal prosedürler çerçevesinde ilerliyordu. Zeynep Hanım son notlarını alırken, "Bu artık sadece bir araştırma değil," dedi. "Anadolu'nun kültür tarihine ışık tutacak önemli bir proje. Her bulgu, Bizans döneminin bilinmeyen yönlerini aydınlatıyor." Ekim ayının başında Göreme Vadisi'nin kuzeyindeki kazı alanına ulaştık. Jeolog ekibi bölgenin zemin etüdünü tamamlamıştı. Doktor Kemal Yılmaz elindeki raporları gösterdi. Bu kayaç formasyonları oldukça stabil. Ancak bazı bölgelerde destekleme yapılması gerekecek. Kazı alanı modern arkeolojik yöntemlere uygun şekilde karelere bölündü. Her karede bulunan en küçük parça bile kayıt altına alınıyor, fotoğraflanıyor ve konumu belirleniyordu. Sanat tarihçisi Doktor Ayşe Hanım duvar kalıntılarını inceliyordu. Bu fresk izleri tipik 12. yüzyıl Bizans tarzını gösteriyor. İkinci hafta önemli bir keşif yaptık. GPR taraması ana kayanın içinde gizli bir oda olduğunu gösterdi. Restoratör Ali Bey önderliğinde büyük bir dikkatle çalışmaya başladık. "Bu giriş," dedi Ali Bey, "sonradan özellikle kapatılmış. Kullanılan harç ve taşlar dönemin özelliklerini taşıyor." Odaya ulaştığımızda karşımıza çıkan manzara tüm ekibi heyecanlandırdı. Duvarlar boyunca ahşap raflar uzanıyordu. Rafların çoğu çökmüştü ama bazıları hala ayaktaydı. Mehmet Aydın hemen durumu değerlendirdi. "Burası bir kütüphane. Bizans döneminde manastır kütüphaneleri çok önemliydi." Müze görevlisi Kemal Bey her buluntuyu dikkatle kayıt altına alıyordu. Çöken rafların altında deri parçaları ve parşömen kalıntıları bulduk.
Konservatör ekibi hemen koruma çalışmalarına başladı. Nem ve sıcaklık ölçümleri yapıldı, buluntular özel koruyucu malzemelerle paketlendi. Odanın en dikkat çekici özelliği, duvarındaki büyük bir haçın altında yer alan yılan işaretiydi. İşaretin yanında Grekçe yazılar vardı. Profesör Doktor Mehmet Aydın yazıyı okudu. Burada bilgeliğin kapısı yazıyor. Altında da bir dizi sayı var. Muhtemelen bir tür katalog sistemi. Zeynep Hanım, önceki manastırlarda bulduğumuz el yazmalarıyla karşılaştırma yapıyordu. Bu sayılar diğer manastırlardaki katalog sistemiyle uyumlu, Bizanslılar tüm bu manastırlar arasında organize bir bilgi ağı kurmuşlar. Kazının son gününde odanın zeminine gömülü küçük bir metal kutu bulduk. İçinden 3. kristal ve bir dizi anahtarla birlikte çok iyi korunmuş bir parşömen çıktı. Tüm buluntular prosedürlere uygun şekilde belgelendi ve Nevşehir Müzesi'ne teslim edildi. Doktor Ayşe Hanım son raporunu yazarken, "Bu keşif," dedi, "Anadolu'daki Bizans kültür mirasının ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gösteriyor. Her buluntu, dönemin bilim ve kültür seviyesini daha iyi anlamamızı sağlıyor." 1981 yılının Kasım ayında Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin laboratuvarında yoğun bir çalışma içindeydik. Son kazıdan çıkan el yazmaları ve kristal detaylı analizlerden geçiriliyordu. "Bu çok ilginç," dedi Doktor Mehmet Aydın mikroskoptan başını kaldırarak. El yazmalarındaki mürekkep, o dönemde sadece İstanbul'daki ana manastırda üretilen özel bir formüle sahip. Bu, bulduğumuz kütüphanenin doğrudan Konstantinopolis'le bağlantılı olduğunu gösteriyor. Zeynep Hanım, TÜBİTAK'tan gelen laboratuvar sonuçlarını inceliyordu. Parşömenlerdeki deri analizi, bunların 12. yüzyılın sonlarında Trakya bölgesinde üretildiğini gösteriyor. Müze müdürü Ahmet Bey, yeni gelen bir dosyayı masaya koydu. Vatikan arşivlerinden ilginç belgeler geldi. Bizans İmparatorluğu'nun değerli el yazmalarını Anadolu'ya taşıdığını doğrulayan kayıtlar bunlar. Ayşe Hanım, kristali özel bir cihazla inceliyordu. Bu kristaldeki işaretler, diğer ikisindeki gibi yerel volkanik kayaçlar kullanılarak yapılmış. Ancak işleme tekniği biraz farklı. Muhtemelen farklı bir atölyede üretilmiş. Timur, masadaki haritayı açtı. 4. manastırın konumunu tespit ettik. Kayseri'nin güneyinde, eski bir ticaret yolu üzerinde. 1962'de bölgede yapılan yüzey araştırmasında kayıtlara geçmiş ama hiç kazı yapılmamış. O sırada Ankara Üniversitesi'nden Bizans tarihi uzmanı Doktor Kemal Yılmaz içeri girdi. "Size önemli bir bilgi getirdim. Oxford Üniversitesi'ndeki bir el yazmasında bu manastır ağından bahsediliyor. Bizanslılar buna 7 kutsal hazine diyorlarmış. Her manastır, belirli bir bilim dalına ait eserleri korumakla görevliymiş." Arif, dedesinin eski kütüphanesinden bulduğu Osmanlı belgelerini gösterdi. 1840'larda bölgeyi gezen Osmanlı tarihçisi İbrahim Efendi, bu manastırdan yıldız bilimcilerin mekanı olarak bahsediyor. Hatta bazı astronomi aletlerinin çizimlerini yapmış. Kültür Bakanlığı'ndan yeni bir yazı geldi. Müze müdürü Ahmet Bey okuduktan sonra, "4. manastır için kazı izni çıkmış," dedi. Ancak bu sefer ekibe bir de astronomi uzmanı katılacak. Çünkü bulunan el yazmalarında çok sayıda astronomik hesaplama ve çizim var. Zeynep Hanım son notlarını alırken, "Her yeni bulgu," dedi, "bizi Anadolu'nun bilim tarihinde çok önemli bir keşfe götürüyor. Bu manastırlar sadece dini merkezler değil, aynı zamanda dönemin en önemli bilim merkezleriymiş." Aralık ayının başında Kayseri'nin güneyindeki kazı alanına vardık. Hava soğuk olmasına rağmen çalışmalar planlandığı gibi başladı. Bu sefer ekibimize İstanbul Üniversitesi Astronomi Bölümünden Selim Kaya da katılmıştı. "Bu yapı kompleksi çok iyi planlanmış," dedi Ayşe Hanım, ilk yüzey araştırmasından sonra. "Ana binadan çıkan koridorlar
tam olarak 4 ana yönü gösteriyor. Bu, astronomik gözlemler için ideal bir düzen. Jeolog ekibi, bölgenin detaylı topografik haritasını çıkardı. Doktor Kemal Yılmaz açıklama yaptı. Manastır, gece gökyüzünü gözlemlemek için mükemmel bir konuma sahip. Yüksek bir tepenin üzerinde ve çevrede görüşü engelleyecek hiçbir yükselti yok. Kazının 2. haftasında manastırın doğu kanadında önemli bir keşif yaptık. Selim Kaya heyecanla, "Bu bir gözlemevi," dedi. "Tavanda açılan özel bir boşluk var. Bizanslılar buradan yıldızları izlemiş olmalı. Düzen, dönemin astronomi bilgisiyle tam uyumlu." Restoratör Ali Bey'in gözetiminde odaya ulaştığımızda karşımıza inanılmaz bir manzara çıktı. Duvarlarda astronomik çizimler, yerde ise mermer bir platform üzerinde bronz bir güneş saati duruyordu. GPR taraması, gözlemevinin altında bir oda daha olduğunu gösterdi. "Bu güneş saati," dedi Profesör Selim Kaya, "12. yüzyıl Bizans astronomisinin en gelişmiş örneklerinden. Sadece saati değil, yıldızların konumunu da gösteriyor. Benzer bir örneği sadece Vatikan Müzesi'nde görmüştüm." Odanın köşesinde özenle gizlenmiş bir niş bulduk. İçinden 4. kristal ve bir dizi astronomi aleti çıktı. Müze görevlisi Kemal Bey her parçayı dikkatle kayıt altına aldı. "Bu aletler," dedi Profesör Selim, "o dönemin en ileri teknolojisini temsil ediyor. Yıldızların konumunu ölçmek için kullanılmış." Zeynep Hanım bulunan el yazmalarını inceledi. Bunlar astronomi hesaplamaları, güneş ve ay tutulmalarının tarihleri, gezegenlerin hareketleri. Bizanslılar inanılmaz hassas ölçümler yapmışlar. Tüm buluntular prosedürlere uygun şekilde belgelendi ve Kayseri Müzesi'ne teslim edildi. Selim Kaya son değerlendirmesini yaparken, "Bu keşif," dedi, "Anadolu'da bilimin ne kadar köklü olduğunu gösteriyor. Bizanslılar sandığımızdan çok daha ileri bir astronomi bilgisine sahipmiş." 4. kristali de bulmuştuk ama daha önemlisi Anadolu'nun bilim tarihine ışık tutan değerli bilgilere ulaşmıştık. Her yeni keşif bu toprakların kültürel zenginliğini bir kez daha kanıtlıyordu. 1982 yılının Ocak ayında Ankara'daki laboratuvarda 4 kristali yan yana dizdik. Selim Kaya, kristallerin üzerindeki astronomik işaretleri inceliyordu. "Bu sadece bir koordinat sistemi değil," dedi düşünceli bir şekilde. "Kristaller bir araya geldiğinde çok daha büyük bir sırrı işaret ediyor." Zeynep Hanım eski el yazmalarından birini gösterdi. "Bakın, burada ilginç bir not var. 7 parça bir araya geldiğinde gökyüzünün kapısı açılacak," diyor. Bizanslılar bu kristalleri neden bu kadar önemli görmüş olabilir? O sırada laboratuvara beklenmedik bir ziyaretçi geldi. Vatikan'dan gelen Doktor Alessandro elinde eski bir kitapla içeri girdi. "Bu el yazmasını görmelisiniz," dedi heyecanla. 1200'lerde yazılmış ve 7 muhafızdan bahsediyor. Ama içeriği inanılmaz. Kitabı açtığında hepimiz şaşkınlıkla baka kaldık. Sayfalarda öyle çizimler ve hesaplamalar vardı ki 12. yüzyılda bunların yapılmış olması imkansız gibiydi. Doktor Alessandro, "Bu bilgiler," dedi, "dönemin çok ötesinde. Peki ama nasıl?" Timur, kristalleri özel bir ışık altında incelemeye başladı. "Bu garip," dedi. "Kristallerin içinde ancak belirli bir açıdan bakıldığında görülen işaretler var. Sanki bize bir şey anlatmaya çalışıyorlar." O gece geç saatlere kadar çalıştık. 4 kristali farklı kombinasyonlarla yerleştirmeyi denedik. Tam vazgeçmek üzereyken Profesör Selim bir şey fark etti. "Kristalleri ay ışığı altında tutun." Ay ışığında kristaller hafifçe parlamaya başladı. İçlerindeki desenler tavana muhteşem bir yıldız haritası yansıtıyordu. Ama bu bildiğimiz yıldız haritalarından farklıydı. Zeynep Hanım heyecanla, "Bu koordinatlar, bunlar 5. manastırı gösteriyor olabilir mi?"
Tam o sırada elektrikler kesildi. Ay ışığında parlayan kristaller, tavana esrarengiz işaretler yansıtmaya devam ediyordu. Doktor Alessandro sessizce, "Bizanslılar," dedi. Sadece değerli eserlerini korumuyorlardı. Onlar çok daha büyük bir sırrın muhafızlarıydı. Kristallerden yansıyan ışık, bir anlığına odadaki herkesi büyüledi. 5. kristal neredeydi? Ve diğer ikisi? 7 kristal bir araya geldiğinde ne olacaktı? Bizanslılar nasıl bu kadar ileri bir bilgiye sahip olmuşlardı? O gece laboratuvardan çıkarken, gökyüzünde garip bir yıldız kayması gördü. Sanki yukarıdaki evren bize bir işaret veriyordu. Ama neyin işaretiydi bu? Hangi sırların peşindeydik? Zeynep Hanım son kez kristallere baktı. "Bu yolculuk," dedi, "sandığımızdan çok daha derin. Belki de biz sadece başlangıcı gördük." Evet sevgili dostlar, bir dahaki define ve arkeoloji videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.